Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iki rengimle çok güzel tığ işi bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipler şöyle göstereyim. Bebe yünü ya da farklı iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde alize koton iplik kullanacağım. Tığım da şöyle 2 milim, yine ipinize uygun tığ seçebilirsiniz. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet, şöyle mor renkli ipimle başlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle zincir çekerek başlayacağım. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Modelimde çekme falan olmayacak. Zincir sayınız fazlasıyla çekelim arkadaşlar. Özellikle ölçü olarak kullanıyorsak 3 tane fazla olmalı bu model için. Evet arkadaşlar, benim için bu kadar yeterli. Şimdi bakın, hemen şurada ikinci zincirimden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım buraya. Kenar köşem belli olsun diye bunu yapıyorum arkadaşlar. Doğrudan zincirle de ilerleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Tığıma 3 kez ipimi sardım. Hemen yanındaki zincirin içinden tığımı geçiriyorum. İkişer ikişer kapatarak şöyle dörtlü bir trabzan yaptım. 1, 2, 3. Tığımı yine 3 kez sardım. Bakın, bir yanındaki zincire hiç zincir atlamıyorum. Yine dörtlü trabzan yaptım. Bakın, bu şekilde 3 tane trabzanım olmuş oldu. Zincirlerimi de sayarsam 1, 2, 3 tane zincir çektim. Arada 1, 2, 3. Tığımı 3 kez alıyorum. Burada aşağıda 1, 2, 3 atladım. 4. zincirimden tığımı geçirdim. Yine burada da ikişer ikişer kapatarak modelim boyunca dörtlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 kez sarıyorum. Ve hemen bir yanındaki zincirden tığımı geçirdim. Yine ikişer ikişer kapattım. Tekrar 3 kez sardım. Ve hemen bir yanındaki zincirimden yine yan yana 3 tane dörtlü trabzan yaptım. Ortalarda 3 zincirim var. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 kez sarıyorum tığıma. 1, 2, 3, 4. zincirimden tığımı geçirdim. Yine trabzanımı oluşturdum buraya. 1, 2, 3. Tekrar 3 kez sardım. Başlangıç sıram bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yaparak ilerleyeceğim. Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın benim için bu kadar yeterli. Şu şekilde boşluklar oluşturarak devam ettim. Burada mor ipimi bırakıyorum. İp kesmeyeceğim arkadaşlar. Modelim bitene kadar ip kesmeden ilerleyeceğim. Bir diğer rengimi alıyorum. Bakın şu şekilde bir tane kilit zinciri çektim. Doğrudan da yapabilirsiniz. Bakın, modelimi şöyle ters çeviriyorum. Zincir olan kısımdan 1, 2, 3. zincirimden tığımı geçiriyorum. İpimi aldım, beyaz ipimi, ve buraya sabitledim. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın, bu şekilde 6 tane zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3 kez sardım yine tığımı. Hemen şu ikinci zincire tığımı geçirdim. İpimin ucunu arada gizliyorum. Yine burada ikişer ikişer dörtlü trabzan yaptım. Tekrar 3 kez tığıma sardım. Bir yanındaki zincirden tığımı geçirdim. Yine dörtlü trabzanımı yaptım bu şekilde. Şimdi ipimi burada kesebilirim arkadaşlar.
Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Her zaman aralardaki zincirlerim 3 tane olacak arkadaşlar. Tığımı 3 kez sardım. Bakın şu ortada zincirlerim vardı. Her bir zincirimden tığımı geçiriyorum. 3 tane zincirim vardı. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şurada. İkinciye. Tekrar 3 kez aldım. Ve 3. zincirime de bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığıma 3 kez sardım ve hemen bir yandaki şu ortadaki 3 zincirime yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Ortada 3 zincir, zincirlerin üzerine 3 trabzan. Şimdi hemen ben bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. Şöyle kaymış gibi bir görüntüm oluştu. 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane boşluğum var. Şimdi burada ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenar zincirlerim 6 tane. 6 zincirimi çektim. Bakın burada modelimi şu şekilde katladım. Şimdi tığıma 3 kez ipimi sarıyorum. İkinci trabzanımın tepesinden yine dörtlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığıma 3 kez sarıyorum. Burada bakın şöyle katlamıştım. 3. trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. Arkadaki mor zincirlerime, yani en baştaki trabzan olarak saydığım zincirlerden en tepesine tığımı geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle göstereyim bu kısmı. Modelimize çapraz görüntüsünü veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yine tığımı geçiriyorum. 3 tane trabzanımı yapmış oldum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi tekrar 3 kez tığımı sarıyorum. Burada beyazımdan ilk trabzanından bakın tığımı şu şekilde geçirdim ilk trabzanın tepesinden. Arkada şu ortada çektiğim 3 zincirin boşluğundan geçiriyorum. Şöyle göstereyim. Yine burada 4 aşamada ikişer ikişer kapattım ve trabzanımı oluşturdum. Tekrar 3 kez sarıyorum. Hemen ikinci trabzanımın tepesinden ve yine buradaki boşluğumdan geçiriyorum tığımı. Ve yine ikişer ikişer kapattım. Tekrar 3 kez sardım. 3. trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. Ve burada yine şu boşluğumun içinden, zincirlerimin içinden geçiriyorum. Burada yine dörtlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığıma 3 kez sarıyorum. Yine ilk trabzanımın tepesinden ve şu ortadaki 3 zincir boşluğumdan tığımı geçirdim. Trabzanımı oluşturdum. Tekrar 3 kez sardım. Hemen ikinci. 3 kez sardım ve 3. trabzanım yine zincir boşluğumdan şu şekilde tığımı geçiriyorum. Bu sıramda sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. Yine ortalarda 3 zincirim var. Bakın arkadaşlar, şöyle modelim oluşmaya başladı. Arkasını da göstereyim. Ben şimdi hemen bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. Bütün boşluklarıma trabzanlarımı yaptım. Şu şekilde arkasını da göstereyim. Şimdi burada ne yapıyorum? Beyaz ipimi biraz uzatıp bıraktım. Hemen modelimi çeviriyorum. Şuradaki mor ipimi alarak devam edeceğim. Burada ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6 tane kenar trabzanımı çektim. 1, 2, 3 tane tığıma doladım. Hemen ikinci trabzanımın tepesine
Yine ikinci trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 kez tığıma sardım. Yine üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptım yine aynı şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir. Tığıma 3 kez sarıyorum. Buradaki beyaz trabzanlarımı şu şekilde yatırıyorum arkadaşlar. Bakın öne doğru yatırdım. Şurada ortada mor trabzanlarım var. Arkası da zincir boşluğu. Tığımı buradan geçiriyorum. İlk trabzanımın tepesinden. Şimdi trabzanlarımı bu kısma yapıyorum. 3 kez tığıma sardım. Hemen ikinci trabzanımın tepesinden 2. Tekrar 3 kez sarıyorum. Ve yine üçüncü trabzanım ve arkada da zincir boşluğum arkadaşlar. Bu şekilde 3 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 kez tığıma sarıyorum. Ne yapıyorum? Bir sonraki boşluğuma. Yine şu mor trabzanlarımın ilkinden tığımı geçirdim. Buraya yan yana yine 3 tane dörtlü trabzanımı çalışıyorum. Üç zincir çekiyorum ve hemen bir yandaki boşluğa bu şekilde bu sıramı da sıra sonuna kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Şöyle kaldırdığım zaman çapraz görüntüm oluşmaya başladı. Şimdi burada mor ipimi uzatıp bırakıyorum. Beyaz ipime geçiyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 6 tane kenar zincirlerimi çektim. 3 kez tığıma sardım. Hemen ikinci trabzanımın tepesinden yine buraya trabzanımı çalışıyorum. Tekrar 3 kez sardım. Burada 3. trabzanımın tepesinden tığımı geçiriyorum. Beyaz rengimle her zaman bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Gerçekten çok kolay bir model. Şuradaki zincirlerimin tepesinden geçiriyorum. Ve 3. trabzanımdan geçirdim. Yine ikişer ikişer kapattım. Çapraz görüntümü vermek için burada kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir, tekrar tığıma 3 kez sardım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradaki beyaz ilk trabzanımı tepesinden ve şuradaki yine zincir boşluğumdan, ikinci sıramızın tekrarı oluyor arkadaşlar bu. Tekrar 3 kez tığıma sarıyorum. Bakın şuradan ikinci trabzanım ve zincir boşluğum. Yine ikişer ikişer kapatıyorum. Tekrar 3 kez sarıyorum. Bir yanındaki 1, 2, 3 zincir, 3 kez sardım. Bu sıramda sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Şu şekilde arkasını da göstereyim. Şu trabzanlarımı yaptım. Burada beyaz ipimi bırakıyorum. Mor ipime geçiyorum tekrardan. Burayı bir kez daha göstereyim. Sonra videomu sonlandıracağım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 6 zincir çektim. Tığıma 3 kez sarıyorum. Şu ikinci trabzanımın tepesinden dörtlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 kez sardım. Yine 3. trabzanımın tepesinden de 3. trabzanımı yaptım. Ortada 1, 2, 3 zincir dedik her zaman. Mor ipimle de her zaman aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Başlangıçta yine 3 trabzanımı çalıştıktan sonra şurada beyaz trabzanlarımı ön kısma doğru şu şekilde katlıyorum.
3 zincirden sonra tığıma 3 kez sarıyorum. Bakın şurada ortada kalan 3 tane mor trabzanımın tepesine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Burayı yaparken mutlaka arkadaki şu zincir boşluğundan tığımı geçiriyorum. Modelimi çaprazlamış ve birbirine sabitlemiş oluyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet kolay arkadaşlar. Yine arada 3 zincir ve hemen bir yandaki boşluğun içine geçip aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bakın bu şekilde modelim şöyle çapraz olarak ilerleyecek. Şimdi hemen modelin daha ilerlemiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben daha önce kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Modelimin ilerlemiş halini görmeniz için. Gerçekten çok şık bir model. Tersi de yüzü de iki tarafı da kullanılabilecek bir model. Son sırayı da trabzan yerine aynı işlemleri yaparak sık iğne ile bu şekilde tamamladım. Bence kenar oyası falan yapmanıza hiç gerek yok. Çok şık battaniye olur bu modelde, şal olur. Yine yelek yapımında kullanabilirsiniz. Atkı olarak çok şık duracağını düşünüyorum. Yine dediğim gibi dilediğiniz, uygun gördüğünüz her yerde kullanabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.